Hayaletin kuzeye çekilmesi, John Arya izleri, Benji'nin değişen rolü ve Chat'in ocak notu. Bunların hepsi yan yana geldiğinde ortaya tek bir soru çıkıyor. Martin, Jon Snow için tam olarak ne planlıyordu? Gerek Game of Thrones dizisi öncesinde gerekse sonrasında Aslı Öf kitaplarının en popüler karakter listesinde en azından Türkiye'de zirveyi kimseye bırakmayan Jon Snow yazım aşamasında birçok karakter gibi olay örgülerinde değişikliğe maruz kalmıştır. Genel olarak baktığımızda olay örgüsü en az değişik olan karakter gibi görünse de ilerleyen kitaplarda çıkartılan taslak bilgilerine baktığımızda ilgi çekici birçok başka olaylar da gördük. Elbette bütün taslak bilgilerine erişimi tam sağlamak şu aşamada mümkün olmadığı için, daha doğrusu 5. kitap taslak bilgilerine erişime kapatıldığı için spoiler yüzünden bizleri başka neler bekliyordu bilmesek de elimizdeki bilgiler bile yeterli. Tabii video geçmeden önce minik bir ricam var. Biliyorsunuz ki her içerik üreticisi gibi benim de kanalımın büyümesi için siz abonelerimin desteğine ihtiyacım var. Bu sebeple maddi manevi vereceğiniz her desteği açığım. Bilhassa algoritmayı hareketlendirmek için videolarıma yorum yapmanız, beğenmeniz ve paylaşmanız çok önemli. Mobilden izliyorsanız hype yapmanızı da rica edeceğim. Desteğinizin video yapmaya devam etmem için önemli olduğunu unutmayın. Şimdi devam edelim. Taslak bilgilerin şahı yıllar evvel yayımlanan mektup taslağıdır. Bu bir nevi gerek Büyük Beşli ve birkaç ana karakterin altyapısı, gerekse Asyaf'ın olay örgüsü ve teması için olsun temel oluşturan bilgileri sunuyor. Bu konuda yaptığım videoyu izlemediyseniz muhakkak izlemeniz temel bilgi sahibi olmanız için elzem. İzleyenler de hatırlayacaktır ki yaptığım inceleme sonucunda Martin zaten kendi açıklaması da sabittir. Ana tema ve olay örgülerinden tam olarak vazgeçmeden sadık kalarak ilerlediğini anlatmıştım. Karakterler yaşamak zorunda kaldıkları ikilemleri, ayrışmaları ve yol ayrımlarını her şekilde mektup taslağında anlatıldığı gibi deneyimlemek zorunda kalıyor ama bunun şekillerinde iri ufaklı ve bazen tamamen farklı yollar kullanılmış olabiliyor. Bu biraz da kitap sayısının artmasının getirdiği bir gereklilik olarak hikayenin büyümesinden de kaynaklı. Bana kalırsa en büyük değişim Jaime Lannister'a ait olsa da en başından beri karmaşık karakter olarak tasarlandığı açıklanmıştı ve bazı şeyler ufak tefek de olsa hala oralarda kendini barındırıyor. Tabii bu videonun konusu Jon Snow. Şimdi onunla başlayalım. İlk aşama çoğu kişinin mektuptan vakıf olduğu bilgileri hatırlatmakla başlayacağız. İlk kitapta Jon çekirdekte büyük 5 hattının başrol oyuncularından biri olarak ele alınır. Diğerleri işte Arya, Bran, Dany ve Tyrion'dur. Ana hikaye bu beşlinin çevresinde şekilleniyor. Bu zaten aynı şekilde yayımlanmış kitaplarda değişikliğe uğramadan devam etmekte. Daha sonra Jon süre gider. Gözü pek bir muhafız olarak büyümesi ve amcasının yolundan giderek Lord Kumandan konumuna yükselmesi öngörülür. Yani Benjen ilk taslakta bir Lord Kumandan olarak görülecekti. Nitekim yayımlanan kitaplarda da aynen bu şekilde olur. Jon süre gider, muhafızı olarak büyür ve ilk kitabın sonunda Lord Kumandan olur. Buradaki tek fark amcasının yolundan gitmez. Jeor Mormont'un yolundan giderek kumandan oluyor. Amcası Benjen kumandan değildi. İlk kitap sonlara doğru sur ötesine gider ve kaybolur. Ölüp ölmediyse belli değil. Şimdi Martin'in Benjen ile ilgili fikri ne kadar büyük ölçekte değişti? Hiçbir bilgimiz yok. Çünkü amcası ile ilgili bahsedilen tek bilgi bu ve daha sonrasında kura sığınan Catelyn ve çocuklarına yardım edemedikleri bilgisi verildiğinde ismi Jon ile beraber geçiyor. Yani en azından ilk kitap sonu veya belki de ikinci kitabın başlarında Benjen hala kumandan olarak surda vazife başında ve Catelyn ile çocukları sır ötesine geçtiğinde de öyle kalmaya devam etmiş ama bir noktada ölüyor ya da kayboluyor. Bu sebeple yerine Jon seçiliyor. Şimdi bariz olursa ki Martin tabii olarak surda ilk aşama bir Stark kumandan istemiş. Bu sebeple Benjen var ama tabii tek yazılma amacı bu kadar basit bir şey olamaz. Orası ayrı. Lakin bir noktadan sonra onunla ilgili fikirleri değişmiş. Bu sebeple Jeor Mormont'u yazıp Benjen'i ilk kitap sonunda sur ötesine göndererek akıbetini muallak bıraktı. Eğer ölmesini isteseydi zaten mektup taslağında yazıldığı hale bırakarak da yapabilirdi. Zira yüksek ihtimal bir sebeple öldü veya öldürüldü. Kimi kişi şu an ölü White'a dönüştüğü fikrinde ama ben zannetmiyorum. Zira yine aynı şekilde bırakarak bu işi gene yapabilirdi. Dahası bu hikaye içinde bir şey hizmet etmiyor. Muhtemelen Benjen ilk taslakta daha sonra pişman olup Catelyn ve yeğenleri aramak için sur ötesine gidip orada öldürülecekti diye düşünmekteyim. Akabinde de Jon kumandan seçilecekti
Bir başka ihtimal ise yabanın saldırısında olacaktan bu ama bence Martin Jon'un komutanlık yeteneklerini sınamak ve geliştirmek, göstermek istediği için yabanın saldırısı öncesinde Benjen'i öldürmek istemiştir. Aynı Mormont'u öldürdüğü gibi. Bu sebeple bana soran olduğunda söyleyeceğim şey şu. Benjen Stark hala hayatta ve sur ötesinde bir yerlerde bir işler karıştırıyor. Ötekilerle birlik Holmes mudur diye merak etsem de %100 emin olamadığım için kendisinin neler yaptığı konusunda bir şeyler söylemem şu aşama pek mümkün değil. Fakat gayet kanlı canlı hayatta, zira Martin ne tertipliyor ise en başından fikrini değiştirip ona farklı bir rol çizmiş. Durum her neyse bir şekilde Jon Snow ve yaklaşan ötekiler savaşıyla bağlantılı. Zira eğer soğuk el ve çocuklar değilse ejderha camlarını ve boruyu nöbet pelerine sarıp Jon'u bulması için bırakan kişi ancak Benjen olabilir. Tabii onlar oraya taptaze gömüldüyse Jon bulsun diye. Bu ayrı ve video ile ilgisi olmayan bir konu olduğu için daha fazla üstünde durmayacağız. İlk kitap sonlarında yahut ikinci kitap başına yaşanması öngörülen olaylar da şudur. Taslakta Jon ve Benjen'in yemin nedeniyle aileye, yani kaçanlara yardım edilemesi Jon'un ıstırabının merkezi olarak kurulur. Kitapta da bu aynı şekilde yerini koruyor aslında ama tek bir kitap yerine tüm kitaplar boyunca birkaç kez aile, yemin, hatta aşk ve en çok arzuladığı şeyler arasında sınanmaya devam eder. İlk olarak Robb ve Ned'e yardım etmek için kaçar ama arkadaşları ikna edip geri getirir. Sonrasında Ygritte yerine yeminlerini seçer. Stannis teklif ettiğinde yine yeminini seçer, hatta Val gibi bir kadınla evlenme şansını geri teper. Sıra Arya'ya geldiğinde ise çuvallar ve yeminlerini açık bir şekilde bozarak bir nevi Jaime gibi bir yemin bozan olur ve bu sebeple öldürülür. Konuyu dağıtmak istemiyorum ama iki karakter doğrudan etkileşim hiç girmese bile Martin'in ikisi arasında kurduğu bazı paralel bağlantıları ilginç buluyorum. Biz tabii kaldığımız yerden devam edelim. İlk kitapta yaşanması öngörülen muhtemelen bir diğer olay ise Jon ve Arya arasındaki aşktır. Hatta kral topraklarındayken Tyrion'un Arya'ya aşık olmasıyla bu mesele aşk üçgenine dönüşmüş ve Jon ile Tyrion arasında sonraki kitaplarda sürtük ve düşmanlık sebep olmuştur. Demektir Arya bir şekilde kır ötesinden geri geliyor. Tyrion da muhtemelen ailesinin sırtını döndüğünde Stark'lara katılıyor. Jon ile bir araya geliyor ama Arya yüzünden Jon'a karşı acayip küçük. Ayrıca buranın yardım etmemesi yüzünden Jon'a karşı öfkeli olduğunu biliyoruz. Kitaplarda aile ve Tyrion arasında bir etkileşim yok. Sansa ile var ve Tyrion da zaten onunla evleniyor. Bunun yerine Stark kızları ile değil Jon ile arkadaş oluyor çünkü güneye dönmeden önce Jon'la süre gidiyor. Winterfell bölümleri yorumlama videomda Jon ve Tyrion arasındaki arkadaşlığın ileride olacak olaylar için önemli bir altyapı olduğunu anlatmıştım. En basitinden yaklaşan ejderhanın dansında Tyrion savaşın başrolündeki 3 ejderha ile de tanışıyor ve ilişki kuruyor. En azından Dany ile son kitabın yarısında sonra tanışacak. Tabi durumda Tyrion sadece Jon ile dostluk kuracak kadar yakınlaşmış olduğundan ileride Jon için Tyrion'un yanına çekme ihtimali pek düştü. Böyle bir zeka tabii ki de onun için faydalı da olacaktır. Arya'ya duyduğu sevgi zaten halihazırda başına bela olsa da bu şimdilik aile bağı kisvesi altında gerçekleşti. J.R. Mormont'un sözünü unutmamak lazım tabii. Bizi en sevdiğiniz şeyler mahveder. Martin bu planı terk etti mi? Yoksa tam gaz devam ediyor mu? Bu konuda herkes kendi fikrini ifade etse de iki karakter sonraki kitaplarda bir araya gelmeden %100 açıklığa kavuşmayacak ama devam ettiğine dair fikrimi kitaplardan kanıtlarla anlattığım videomu izlemediyseniz muhakkak izleyin derim. Geldik ikinci kitaptaki taslak bilgilerine. Burada dikkat eden çok önemli şeyler yok aslında ama yine de kabaca hızlı bir özet geçelim. Keşif gezisine çıkarken biliyorsun Sam çok korkmuştu. Pipe Sam ile yer değiştirmeyi teklif eder ama Gran bu aldatmacının asla işe yaramayacağını söyler. Bu da muhtemelen temizleme işlemi, yani gereksiz kısımları silip metni gereksiz bilgilerle boğmanın önüne geçip yer tasarrufu yapmasını sağlıyor Martin'e. Neticede bu kısım hikaye hiçbir şey katmıyor ama Martin'i bir sayfanın yarısından fazlasından tasarruf yapmasını sağlıyor. Bir diğer silinen kısım ise Arya ve Jon arasında paralellik gösteren bir rüya anlatısı ve metin. Arya'nın gözleri nihayet kapandığında abisi Jon da yanındaymış gibi görünüyordu. Ona gülümsedi ama gözlerindeki bir şey üzgün görünüyordu. Ve Arya ona söyleyecek önemli bir şey olduğunu biliyordu. Birlikte söylediler. Kış geliyor. Aynı şekilde bir sonraki bölüm 3. Jon sonunda Jon'un Arya'yı düşündüğüne dair silinmiş bir söz var. Birden Arya'nın saçlarını nasıl karıştırdığını hatırladı. Küçük kız kardeşini.
Şimdi nerede olduğunu merak etti. Onun saçlarını bir daha asla karıştıramayacağını düşünmek onu biraz hüzünlendirdi. Temizlenme amacıyla silinmiş olabilir. Açıkçası birbirini düşündüklerini gösteren sayısız paralel sahnelerden biri olması dışında kendi içinde çok önemi varmış gibi de gelmiyor. Gerçi unutmamak gerekir ki ailenin gördüğü rüya bir foreshadowing gibi. Bir önceki rüyalara ve bir sonraki rüyalara gibi. Neden ölümünden sonra daha kötü şeylerin hanelerini beklediğine dair bir işaret olabilir. Belki ailenin rüyası buna işaret ediyle silinmiştir. Erkenden uyarı vermek istememiştir yazar. Bu biraz da Bran'ın Ned'in mezarlıkta gördüğü rüyayı anımsattı bana. John'un pasajını silme sebebine gelirsek, beşinci kitapta Arya'yı öldüğünü düşünüyordu ama ikinci kitapta yaşadığını düşünerek böyle bir rüya yapmış. Hale kafasındaki bu durumu tersiye silmiş olabilir. Geldik en önemli ama silinmiş bilgiye. John'un yaşını ele veren önemli kısma. Yıllardır Rob mu yoksa John mu büyük diye tartışılır. John ay olarak daha büyük olmanın malum sebepleri ama bu konuda kitaplarda hiç geçtiğini görmüyoruz. Ama silinmiş pasajda bu açıkça ifade ediliyor. Yaşlı ayı yüksek sesle homurdandı ve kuzgun odanın içinde bir daire çizerek uçmaya başladı. Günümde bozulduğunu gördüğüm her yemin için bir adamım olsaydı, surun savunucusu eksik olmazdı seni temin ederim. Özellikle de. Bu sen olabilirdin John. Senin yaşın daha büyük değil mi? Sadece birkaç ay ama Rob meşhur doğumlu. Onun Üstad Eamon'la paylaştığı ortak özellik de buydu. Bu bilginin silinme sebebi muhtemelen Ned'in John'un babası olmadığını ele vermesi. Zira Rob'dan daha büyükse o halde isyanın hemen öncesinde veya en başında anne rahmine düşmeli. Daha küçükse zaten isyanın ilerleyen aylarında olmalı bu ki en makul olan da buydu John'un annesinin kimliği açısından. Bu sebeple Martin'in bunun fazla açık bir işaret olduğunu düşünülmesi gayet makul bir yorumlama. Tabii aralarında kaç ay fark var bu belirtilmemiş. En az 2 ay ama en fazla 4-5 ay olduğu söylenebilir. Biz okuyucuya bu bilgi sunulmasa da Ted John'u gördüğünde oğlundan yaşça birkaç ay büyük olduğunu fark etmiş olmalı. Winterfell'in ilk doğan erkek evladı olduğu için de meşhur olmasa bile John'un varlığını fazlasıyla tehlikeli bulmuş olabilir mi? Yani bu sebeple de bulmuş olabilir mi? Belki de. Üçüncü kitaba geçtiğimizde ikinci John Pov'unda Jon Snow ve Mace arasında geçen bir konuşma ötekilerin tabiatı ile ilgili bize bir ipucu veriyor. Bu konuşma ötekilerin nöbete saldırısı sonrası inceleme için ilk yumruğa gittikleri bir sahneye ait. Bunu kim yaptı dedi Jon. Kadınlardan doğan hiçbir erkek. Mace verir. Esmer Bernard'a benzeyen bir cesetin üzerinde diz çökmüştü ama şimdi ayağa kalkmıştı. Ötekilerin kökleri hep tartışılırken bir konu biliyorsunuz. Sanat sahnelerinde gördük ki Craster'ın eşleri ötekilerin kendi doğurdukları erkek çocuklar olduğuna inanıyor ama diğer yandan bebekler yoksa hayvanları da alıyorlar. Dizide de Craster'ın oğulları şeklinde işlendi ama taslak bölümündeki bu konuşma bunun aksini işaretleyebilecek çok küçük bir ayrıntıya sahip. Kadınlardan doğan hiçbir erkek. Türkçe'ye doğru çevirisi nasıl yapılır bilmediğim için birebir çevirdim. Mevsim burada belirttiği cümle onların insanlarla ilişkisi olmadığına dair bir işaret gibi görünüyor. Lakin tabii ki yabanıl kral ötekiler konusunda bir uzman değil ama bu taslak bilgiyi internette paylaşan Gistef'in parmak bastığı gibi onları anlama konusunda içgüdüleri de daha iyi gibi görünüyor. Bunun için güzel örneklerden biri de yine taslakta olan ama kitaplarda silinmiş bir başka pasajda yatıyor. Harna'ya Mormont'u unutmasını söyledikten sonra Mace, ötekiler bu ölüleri diriltmek için burada oyalanmadıysa bu sadece yaşayanları avladıkları anlamına gelebilir der. Bir sonraki bölümde de senin bir öteki tarafından avlandığı ve sonunda onu öldürdüğü bölüm okuruz. Yani Mace haklıdır. Yaşayanları avlamakla uğraşıyorlardı. Bu sebeple Mace'in burada yaptığı yorumun da diğer minik işaretle birleştiğinde doğru olduğunu düşünmekteyim. Neticede fikrimi pekiştiren bir taslak bilgisi bu. Bu kitaptaki son değişiklik ise Jon'un son kitapta öldürüldükten sonra hayalet olarak yaşayana dair çok net bir ipucu veriyor. Hannah, Jon'u tehdit ettikten sonra Varamel'ki taslaktaki asıl ismi Renhol'muş şöyle diyor. Eğer onu öldürmek istiyorsan oğlu kurdun peşine düşsem iyi olur. Yoksa onun gölgesi yakında peşimize düşecek. Yani gerçekten de bayağı net açık bir işaret olmuş. Hatta Jon şu an kurdun içinde yaşıyor düşüncesini resmen onaylamış bile denebilir. Şimdi 4. kitap taslaklarına geçiyoruz ve evet Jon burada da var zira bilindiği üzere ilk aşama 4. kitap 5 yıllık zaman atlamasıyla yazılmaya başlanmıştı ama sonra bundan vazgeçildiği gibi ikiye bölmüştü.
Burada bahsedeceğim taslak bilgi 5 senelik atlamaya göre yazılmış değil. Biliyorum ben bunu. Tabii siz bu bilgileri aynı zamanda 5. kitap taslağı gibi de görebilirsiniz. Kısmen. İlk olarak paylaşılan birkaç sayfalık el yazısı notlar var. Bunlar ancak yazanın tam olarak anlam vereceği şeyler olduğu için bizimkisi tamamen yorum olacak. Ya o kadarını bile yapamayabiliriz diye geldi. Ekrana koydum görüntüsünü. John, evet kaybedeceğiz. Gidebilir miyim? Bize zırh getirebilirim. Kalabilirim ve cesur görünürüm ve sen buradaki cümle sanki yarım bırakılmış gibi hepimiz öleceğiz. Val bir mesaj taşıyor. Çıngıraklı onunla birlikte gidiyor. Şimdi bunlar hızlı alınmış minik notlar. John burada kimle konuşuyor belirgin değil. Ama bu bütün bir sahne için alınmış notlarsa Val'ın Tormund'a gönderdiği sahne ile alakalı gibi. John'un kaybetmekten kastı yaklaşan savaş mı? Yoksa oynamak zorunda kaldığı politik oyun stratejisi arkasından ve nöbet yeminlerini zorlamak zorunda kaldığı emin değilim. Kalabilirim ve öleceğiz diyen için de emin değilim ama açıkçası bu biraz efkarlı Ed'in tarzına benziyor gibi. Val'ı uğurlarken zaten o da oradaydı kitaplarda. Muhtemelen genel bir durum değerlendirmesi yapılmış. Hatta belki Jon Ed'i de Val ile beraber göndermeye niyetlenmiş olabilir. Çünkü çıngıraklı da onunla gidiyor. Yani aslında onun kılındaki mes gidiyor. Hale bizi gönderiyorsan ama öleceğiz zırt da getirebilirim korunmak için bize gibi laflar ediyor olabilir. Evet. Kitaplarda Martin Ed'i sahneye eklemeyi iddia etmiş öyleyse ama Val ile göndermemiş. Mace ise Arya'yı kurtarmak için Winterfell'e gönderildi. O zaman kaleye taslaklarda kim gitti sorusuna bu videoda cevap vermeyeceğim. Ama genel olarak şöyle söyleyebilirim. Martin'in kafasındaki planların çakıştığı ve karmaşıklaştığı için eğer böyle olsaydı tamamen değişikliğe gidildiği görülüyor. Her şeyden evvel Mace Tormund'u bir ihtimal Jon'un aleyhine bile kışkırtabilirdi. Tabii doğrusunu söylemek gerekirse onun çıngıraklı olduktan sonraki gündemi hakkında pek bir fikrimiz maalesef yok ama muhtemelen Melisandre ve Stannis onu oğluyla motive ediyor istediklerini yaptırmak için. Not sayfasının en sonunda yine Jon ile ilgili bir paylaşım var. Çetin Ocak ile bitir. Bu ayrıntı bize gösteriyor ki Game of Thrones'da Dan ve David'in Jon için yazdığı Çetin Ocak sahnesi kendi aldıkları inisiyatif neticesinde değil Martin'den öğrendikleri taslakta ileri geliyor ki geçmişte Dan ve David'e taslaklar söylüyor bu adam diye iddiada bulunmuştur ve bu onun delili olabilir. Neticede Martin kitaplarda yazmadı böyle bir şey. O halde onlar Martin söylemesini nasıl bilecek? Elbet sonraki kitapta olmasını bekliyoruz çünkü Martin doğu gözcüsünü göreceğimizi açıkladı. Bu ya Jon ya Arya gözüyle olabilir ama en iyi adayımız Jon idi çünkü zaten Çetin Ocak meselesi elimizin altındaydı. Tek olay dirilince bunlarla uğraşmak ister mi sorunsalı ama bana el ister. Kronolojik olarak gidersek bu olay 6 kitapta gerçekleşecek ama dizide bu sahne 5. sezonda oldu. Yani Jon'un öldürüldüğü sezon oluyor ki bu da ilk 5. kitaba denk geliyor. Özetle Martin'in planladığı 4. ve 5. kitap diyelim. Bu sebeple taslak bilgisini kullanmışlar. Bence tabi Arya sahnesi eklenmediği için Jon'u öldürme bahanesi için ellerinde tek koz yabanılar olduğu da bir gerçek. Neticede taslakta Jon Çetin Ocak'ta 4. kitabı bitiriyordu. Bunun diğer önemi ise şu. Jon Snow'un öldüğü yer Snow değil Çetin Ocak olacaktı. Tabii kendi içinde bazı sıkıntılara neden olacağı aşikar. En evvel sur ötesinde ölenlerin bedenleri ötekiler tarafından ele geçiriliyor. Yani Jon kurdun içine girdiğinden bedeninin kontrolünü tekrar ele alması güçleşirdi. Ötekiler ele geçirmeseydi de bu mevcut duruma aykırı. Çelişkili bir şey olurdu. Diğer yandan geri dönüşte muhtemelen etkin olacak şeylerden biri de surun sahip olduğu sihir gücü ki şarkıcıların kullandığı doğanın yani yeşil tarafında gücüyle mühürlenmişti. Buz ve ateş şeyle değil yani. Haliyle Jon söylediğimiz kişi ise yani kuzeyin eski güçlerinin şampiyonu ise hem buz hem ateş barındırıyorsa kendinde bu gücü kullanarak dönebilmesi için ihtiyacı var sıra. Kaldı ki sur ötesinde öteki tehlikesi varken bedenini yanlarına taşıma riskine girmeden yakarlardı bu hemen. Bu da dönüş imkansız hale getirirdi. Hızlıca dirilse o zaman da çok çiğ olurdu. Oldu bittiye gelirdi. Yani görüyorsunuz gerçekten hatalı bir karar olmuş yazar da fark etmiş ki en doğru karar olan Sur'da ölmesini seçmiş ama sonrasında bir Çetin Ocak sahnesi kesin göreceğiz gözüküyor. Herhalde Jon'un ötekilerle tanışmasını istedi. Gene tanışır da onu öldüren ne olacaktı acaba? Bir öteki mi yoksa gene kendi adamları mı? Bu da bir sorunsal haline gelmiş olabilir yazara. Tur ötesinde ağırlıkta yabanılar eşlik edecekti ama gelen nöbet adamları da korucular olacak. Kahiler gitmez öteye. Korucular da genelde Jon'u destekliyor. Dırdır eden hep kahya takımı oldu. Yabanılılar da öldürmez. Özellikle Tormund'un başında olduğu.
Yani ötekileri öldürecekse Jun'u aradıklarından yola çıkarsak tehdidi ortadan kaldırmak için mi, yanlarına katmak için mi sorunun cevabını almış olurduk. Neticede gitmekten şimdilik vazgeçilmiş bir yol ama yine de ötekiler meselesine kısmen bile olsa cevap bulabiliriz bu kitapta. Şimdi bir diğer taslak bilgilerine geçelim. Yayınlanan 5. kitabın John 1. bölümü hayaletin Shaggy Dog'u ve diğerlerinin de gördüğü bir kurt rüyasıyla açılıyordu. Devasa bir keçinin etini parçalarken vahşi bir yağmur siyah kardeşinin üzerine yağıyordu. Keçinin uzun boynuzunun onu tırmaladığı taraftaki kanı yıkıyordu. Ancak bu bölüm Haziran 2004 tarihli taslağında şöyle yazıyordu. Siyah kardeşi en yakınındaydı. Islak kayaların üzerinde ve yerdeki karanlık deliklerde sinsice ilerliyordu. Alnından uzun bir boynuz sarkan, herhangi geyik kadar büyük tüylü beyaz, korkunç bir keçi avlamıştı ve avını diğer yarısıyla paylaşarak etini mideye indiriyordu. Şimdi bu diğer yarısıyla denilen kısım bariz ki Rickon. Yani John bu rüyayı gördüğünde işin özünde Rickon'un da hayatta olduğunu anlamış olacaktı. Lakin Martin belki bunun daha erken olduğuna karar verip fikrini değiştirdi ve sonuç olarak bu kısmı silip sadece kurdun avlanma kısmını tuttu. Aylardan sonra Rickon'un da yaşadığını öğrendiğinde John'un vereceği tepkiyi ve onu bulmak ve ulaşmak için her gün çaba sarf edip etmeyeceğini merak ediyorum. Gerçi yeri tespit etmek zordu. Neden silmiş olabilir, neden değişti? Aklıma gelen ilk şey John'un son kitapta kafayı alet takmış olmasından kaynaklı olabileceğinden geliyor. John'un dirilişi videosunda ölmeden önce uğraştığın mesele durumların dirildikten sonra odaklandığın ve kafaya taktığın, tamamlamak için uğraştığın çaba vazifesi gördüğünü anlatmıştım. Aile dışında Rickon'un da işin içine katılması fazlaca kafa karıştırıcı görünüp olabilir. Yok belki de olay farklı bir şekilde de gerçekleşebilirdi. Yani John'un vereceği tepki. Eğer ailede olduğu gibi Rickon'u bulmak için ve getirmek adına bir çabaya girmeyecekse bu o halde bazı şeylerin çok açık şekilde işaret olarak yorumlanabilirdi. Hani John Arya konumu gerçekse Martin bunun biraz fazla belirgin olmasını istememiş olabilir doğal olarak. Daha sonrasında ise yayınlanan bölümde Sur'un büyülü müdahalesi nedeni Hayalet artık yazı hissedemiyor ancak taslakta Hayalet bunun demir parmaklardan dışarı çıkardığında Bron'un kurunu görüyor. Kurt diğer tarafta rüzgarın daha da soğuk olduğunu hissetti. Orası kardeşinin gittiği yerdi. Yaz kokan gri kardeşinin. Aralarındaki uçurum yüzünden kardeşini hissedemiyordu ama bazen buzun altındaki uzun ve soğuk oyuğa girip burnunu sert siyah parmaklıklardan içeri soktuğunda onu hissedebiliyordu. Kardeşinin olduğu yerde kar yağıyordu. Tüm onu beyaza bürüyordu ve yakınlarda avcılar vardı. Yaşayan adamlar, ölü adamlar ve insan şeklinde bürünmüş ama sadece soğuk kokanlar. Hiç şüphesiz ki avcılar kısmı dikkat çekici. Bazıları canlı, bazıları insan kılığında soğuk kokanlar ve kimisi ölü adamlar. Yaşayanlardan kasıt yabanlılar yok. Soğuk elin öldürdüğü kaçak nöbet adamlar olabilir. Ölü adamlar da gayet net bir şekilde Walkman cesetler. İnsan kılığındaki soğuk kokan da ötekiler olsa gerek. Rüya sırasında Bran hala mağaraya doğru ilerliyordu. Varmamıştı. Cesetler ve ötekiler ise buraya göre yakınlarda görünüyor. Son yayınlanan halinde yazmadığına göre iç saldırı olduğunda ötekileri de mi görecektik acaba? Belki de. Bir diğer ilginç kısım ise hayaletin sur altındaki geçitlerde dolaşıp bir açıklık aradığından bahsedilmesi. Jon uyandıktan ve etle konuştuktan sonra silinen bir başka kısım buna dikkat çekiyor. Yatağın ayak ucuna baktı. Hayaletin yatağında boştu. Büyük beyaz kurt istediği zaman gelip gidiyor, çoğu zaman günlerce kalıyordu. Şuradan geçmenin bir yolunu arıyor diye düşündü tedirginlikle ve bir şekilde rüzgarın da Rob'un da gittiğini biliyordu. Aşağı yatışmış olsa da Ulu Kurt huzursuzdu. John onun kuzeye gitmek istediğini biliyordu. Hının ötesine geçmek istiyor. Bahsetmiştim önceden Martin John'un povunu çetin ocakla bitirecekti. Tabii olarak da orada öldürülecekti. Belki de John'un oraya kendi gitme kararı almasının biraz da sebebi hayatin döndüğünden beri sık sık kuzeye geçmek için çabalamasıdır. Neticede bunun sebebini merak edecek ve altında yatan nedenleri arama ihtiyacı duyacaktı. Belki yazarı kafasında Bran'ın yaşadığına dair işaretleri John'a göstermekte vardı ve John sık Bran'ı bulma umuduyla da sürüte sekmek istemiştir. Ötekiler hakkında daha fazla bilgi öğreneceğimiz sözünü düşünerek olay Çetin Ocak ile bağlantılı olabilir hala. Lakin Martin Çetin Ocak kısmından şimdilik vazgeçmiş olduğu için 5. kitabı yazarken bu kısmını çıkardı ancak. Acaba 6. kitapta dirildikten sonra benzer şeyler görebilir miyiz? Neticede bir Çetin Ocak vakası hala bekleniyor. Diğer yandan acaba Hayret neden sur ötesine gitmek için çabalıyordu? Aslında bu konuda bize fikir veren bir başka silinmiş pasajımız var.
John onun bir Wolf olduğuna dair söylentilerin yayıldığını söyleyen Bowen Marsh'la konuşur ve John'un içinden şunu düşündüğünü görür. Artık yanıldıklarına emin değildi. Hayret her gece tır boyunca sinsice ilerliyor, bir geçiş yolu arıyor, hissedemediği bir kardeş, duyuramadığı bir aşık tarafından çağrılıyordu. John da rüyalarının karanlığında onunla birlikte koşuyordu. Bilgileri paylaşan Gistaf'a göre Martin bu pasajları yazarken John'un Bran'ı kurtarmak için sur ötesine geçmesini düşünmüş. Neticede Hayat oraya geçmek istiyor. Kardeşinin avcılar tarafından takip edildiğini bildiğini vurguluyor ki bu kardeşinin tehlikede olduğunu gösteriyor. Bu sebeple Hayat erkek kardeşini korumak için yanına gitmek umuduyla sürekli bir geçiş alıyor. John ise tabii işe uyanamıyor. Son verdiğim alıntı da bu fikri güçlendiriyor. Bu sebeple Çetin Irak'ta yola çıkıp iş Bran'ı kurtarma operasyonuna dönüşebilir ve işin özünde John tam da bu sebeple öldürülebilirdi. Aslında bu yönden güzel olurdu ama bahsettiğim sorunsallar yüzünden muhtemelen göremediğiniz bir diğer dizi sorunlar yüzünden vazgeçilmiş görünmekte. Şimdi John'un Stannis ve Melisandre ile ilgili pasajlarına gidelim. Yayımlanan 5. kitapta John, Üstad Aemond'un kraliçenin adamlarından birinin Melisandre'nin ejderha taşla uyandırmak için kralın kanına ihtiyaç olduğunu mırıldanını duyduğunu hatırlıyor. John'un 4. kitap taslak bölümlerinde de bu söylenti vardı ancak başlangıçta çok daha fazla vurgu yapılmış. Ocak 2004 taslağında John bu söylenti Üstad Aemon yerine ilk olarak Val adına Mez için merhamet dileyen Gilly'den duyuyor. Bunu söyleyenler kraliçenin adamlarıydı. Üzerlerinde yanan bir yürek vardı. Melisandre'nin Rosel'in taktikleri göstermek için küçük bir yumruğu göğsüne dokundu. Biri kızıl kadını bir ejderhayı uyandırmak için kralın kanını istediğini söyledi. Son ejderha kralın şehrinde Kral 3. Aegon döneminde ödedi Jon. Mace ölecek ama işlediği suçlar yüzünden, kanı yüzünden değil. Jon'a en azından Mace'in yakalarak öldürülmesine izin vermemesi için yalvardıktan sonra Gilly, Melisandre'nin hem Mace'i hem de oğlunu yapmak istediğini açıkladı. Lordum, ikisini de istiyor. Önce baba, sonra oğul dediğini duyduk. Böylece ikisi de kral olarak ölecek. Ejderhayı uyandırmak için 2 kral. Bir sayfa sonra Jon Melisandre'nin ejderha yumurtalarını nereden bulacağını merak ettiği silinmiş bir paragraf var. 200 yıl önce burada ejderhalar vardı. Kraliçe Alicent böyle bir canavarla buraya uçmuş ve kral da kendi ejderhasıyla ona eve kadar eşlik etmişti. Ejderhalar geride kendisinden bir şeyler bırakmış olabilir mi? Belki de bir çift yumurta. Çocukken kralın şehrinde ve ejderha karısına ejderha yumurtalı olduğuna dair hikayeler duymuştu ama burada hiç duymamıştı. Tabi ses olayına getirmediyse. Targaryen hanesinin yüzlerce yıldır ejderha yetiştirdiği ejderha karısından geliyordu. Ve bundan birkaç saat sonra Jon Snow Mace'i öldürmekten vazgeçirmeye çalışırken şu silinmiş pasaj var. Aptal gibi mi görünüyor Lord Snow? Bir yemin bozuntusuna güvenmek için öyle olmam gerekir. Vader kendi kaderini büyüledi. Kanun ölüm diyor. Ve bir kralın kanında güç vardır diye ekledi Melisandre yumuşak bir sesle. Savaşımız bitmeden önce ihtiyacımız olabilecek bir güç. Melisandre ejderhadan bahsetmesi de Jon onun sözlerinin ardındaki dumandan onların hareket ettiğini hissetti. Soğuk bir parmak omurgasına gezindi ve çocuk hakkında hiçbir şey söylememeye karar verdi. Ve bir sonraki bölümde Mace yandıktan sonra Jon şunları düşünür. Ateş yukarı doğru her yalayışında daha fazla dal yuvarlanıyordu. Kiraz kırmızısı ve siyah. Jon Gilly'nin fısıldadığı sözleri düşündü ama çukurdan ejderha çıkmadı. Sadece kıvılcımlar ve korlar yükseldi. Kral kanının gücü buraya kadarmış. Belki de hepsi boş laftan ibaretti. Ve birkaç paragraf sonra Stannis parıldayan kılıcı Lightbringer'ı kınından çıkarırken. Renk dalgaları buzun üzerine dans ederken kırın kendisi kırmızı, pembe ve turuncuya döndü. Jon kralın kanı diye düşündü. Kral kanının gücü bu mu? Yani görüyorsunuz ki yayınlanan haline kıyasla çok daha açık ve sık bir vurgu var bir şey. Öyle ki yani kaçınılmaz bir çeyiv silahına dönüşmüş. Hani silinmiş Tyrion kısımlarında bile taştan ejderha uyandırmak için kral kanını gönderme yapılmış. Kitapta Jon bu meseleyi hayal meyal kraliçenin adamlarından veya işte Aemon'da falan duyuyordun her neyse. Bu sebeple bu belki de onların beklentileri de şeklinde öyle bir olasılık şeklinde rahatça yorumlanabilir. Lakin bu şekilde sunulsaydı Melisandre'nin de ağzından açıkça söylendiği için Mace açıkça idam edilmek zorundaymış gibi duruyor. Haliyle Martin bunu neden sildi? Yani neticede aslında mesele hala duruyor, sadece vurgusu azaltılmış. Mace'in kaderi mi değişti yoksa en başına beri niyeti aynıydı da bu şekilde sunulursa Stannis ve Mer'in Mace'i idam etmemesinin mantıklı bir açıklamasını sunmak zor mu olur diye düşündü.
İkisi de olası, lakin yabanın kralın kaderinin değişmiş olması o ihtimali göz ardı etmeyelim. Dikkat ederseniz mevcut haliyle sanki Stannis Mace'in yaşadığını bilmiyor izlenimi yaratıyor okuyucuda. Kesin ölmesine ihtiyacı var gibi ama Melisandre onun onayı izni olmadan böyle bir kandırmaca bence yapamaz. Bu sebeple bu kısımlar silinip vurgu azaldı. Belli belirsiz bırakılarak Jon'un Aemon ve Mace'in bebeğinin göndermesini sağlamak için kullanılır. Diğer yandan da kralın hayatta bırakılmasının açıklaması da daha makul görünür hale gelir. En azından o kadar yakacağım dedin, niye yakmadın? Yakmayacaksan niye yakacağım diye etrafta dolandı kurulu korumayı okuyucu olarak. Zira patlamayan bir çevre silah kabul edilemez. Martin de patlatmaması kararı alınca Mace ve yakılma kısımları silmiş olabilir. Tabii kral kanını taştan ejder meselesi hala kitaplarda mevcut. Bir başka noktaya değinelim. Jon Stannis ile derin orman kalesini ele geçirmesi tavsiyesini yaptığı bölüme bakacağız. Görünüşe göre bu kısmı taslak haliyle yayınlanan hali büyük ölçüde değişmiş. Açıkçası benim için çok heyecan verici. Özellikle de son kısmı. Burada Jon'un son ötesinde keşif için çıktığını ama yanına 20 adam ve kırmızılar içinde bir kadın aldığını görüyor. Da tabii ki yanında. Bunu ateşler içinde görüp Stannis'e söyleyen de Melisandre. Ekran görüntüsünü bıraktım. Okuyabilirsiniz hepsinin tamamını oradan. Belki de hayaletin ötesine gitme çabasının sonucu olarak Jon falanca bahaneyle bizzat kendi keşfe çıkma kararı almıştır. Bilmiyorum, bunu da olası olarak görebiliriz. Daha önemlisi muhtemelen kırmızı kadın da Jon'un peşine takılıyor. Belki de taslak yazılırken kadının burada kalmaya karar verme sebeplerinden biri de buydu. Neticede düşmanı kendi gözleriyle görme imkanı olacak. Bu kişi gezisinde ötekilerle yüzleşmesiyle sonuçlanacağını tahmin ediyorum. Yani gerçekleşseydi böyle olurdu herhalde. Anlaşılan Martin ötekiler hakkında daha fazlasını göstermek isterken bunu Jon aracıyla yapmayı arzu ediyordu. Tabi ileride savaşacaksa Jon'un onları görmesi de gerekli olduğu için bunu istemiş olmalı. Bu sebeple Çetin Ocak macerası bir yönden kıymetli. Onlarla yüzleşmesi, görmesi, tanıması için belki de iki kılıç dövüşünden daha farklı olacaktır. Belli mi olur? Tabii bu keşif gezisinin görün amacı nedir derseniz, cilt defterlerde bilginin özeti şu. Haziran 2004'te taslağın bu noktasında Jon Fırtına kitabındaki isyancılarla başa çıkmak ve Tormund'un grubunu aramak için Cranston'ın kalesine geri dönmeyi planlar ve Boğun Marsh'a 20 koruç göndermeyi planladığını söyler. Melisandre açıkça bu konuda bir kehanet gördüğünde korucuların muhtemelen ötekiler tarafından gözlemleneceğine ve koruculara bir noktada kırmızılı bir kadın eşlik edeceği görülmekte. Taslak bölümler korucu olayı gerçekleşmeden önce sona eriyor. Ancak Jun'un yayınlanan 5. kitap hikayesinin ilerleyen bölümlerinde Craster'ın kalesi yerine büvet korusuna doğru bir keşif olduğunu ve korucuların orada beklenmedik bir şekilde bazı yabanıları ve Rum'unu keşfettiğini biliyoruz. Jon ve Melisandre'den silinen bir sonraki ilginç bilgi ise Gece Kalesi ile ilgili. Yayımlanan kitaplarda Bron'un en eski ve en büyük kalesi olduğu belirtilir. Ancak Haziran 2004 tarihli Jon bir taslağında Jon, Stannis'in kalan kalelerin kendisine bırakılması talebe direnirken Melisandre Gece Kalesi'nin bundan daha fazlası olduğunu öğrettiler. Gece Kalesi'ni size devrettik. Fareler ve harabeler. Bir cimrinin hediyesinin verene hiçbir maliyeti yoktur. Uyanmıştı. Odalı Yarwick derin gölü 1/3 kredisini çalıntı hale getirebileceğini söylüyor. Lady Melisandre cevap verdi. Gece kalesi olmalı. Harabe haliyle bile gece kalesi köyün kalbidir. Bran'ın yaşlı adamın hatırladığı gece kalesi hikayeleri ve konuşan kapı zaten doğası bir öneme sahip olduğunu ve hikayede tekrar yer alacağını bize göstermişti. Bu yüzden bu referans bunun bir parçası olabilir. Tabi temelde bana göre çok büyük bir spoiler işareti yok. Bu sebeple neden bu kısmı kitaptan kaldırıldığından emin olamayız. Belki de fazla vurgu yaptığını düşünmüştür ve kalenin mevcut halinden daha fazla göze çarpan hale gelmesini istememiştir. Biliyorsunuz ki yıllarda Şirin vakasının burada olacağını, bu sebeple bu kalenin seçildiğini savunuyorum. Buranın hikayelerine bakarsak tüm uğursuz vakalar burada gerçekleşiyor. Yaşanacak bu olayın size istediği şeyi veremeyeceği aşikar ama kral kanı olduğu için ciddi bir olaya neden olabilir mi? Belki de bir babanın kızına yaptığı bu zalim eylemin sonucunda surun büyüsü kaybolur veya bir çatlama meydana gelir. Yok gerçekten de taştan evlere ayılır. Alice'nin geldiği ve ejderhasının peşi bırakıp bırakmadığı sorusu belki de cevaptır ama açıkçası 3 tane ejderha verken fazladan bir ateş ejderhası çıkacağı dair şüphem var. Yani 3 baş sözünün özü de bozulur. Bir başka taslak değişikliği ise Mormontlarla bağlantılı. İlk olarak Ay Adası'nı vekaleten yöneten ve ise meydan iten küçük kızın adı aslında Lyanna Mormont değil, Jorella Mormont'tu. Ekim 2003 taslağında bu bölüm şu şekildeymiş. Jorella Mormont kaç yaşında diye sordu. Jon bir an düşmek zorunda kaldı. 10 ya da 12 majesteleri.
Lady Megan'in kızının en küçüğü. Saklanma ihtiyacı olan küstah bir yavru diyebilirim. Stannis mektuptan cümle okudu. Ayı Adası adı Stark olan Kuzeyli Kral'dan başka kral tanımaz. Kağıdı avucunun içine etti. Kız bana bağırmaya cüret ediyor. Ocak 2004 taslağında adı Margaery Mormont'tur. Bu değişikliğin sebebini bilmesem de hikaye içinde bir önemi olduğunu veya gönderme yaptığını zannetmiyor. Muhtemelen Kuzeyli bir lady için uygun bir isim aramış ve sonunda Lyana'da karar kılmış. Efkarlı Ed için de bir şeyimiz var. Mace'in ve sözde Jorah'ın borusunun yakılmasının ardından Jon Ed'e Lester hakkında ne düşündüğünü sorar. O borunun yandığını görmek beni çok rahatlattı oldum. Bir rüya görmüştüm. Rüya istiyordum. Ve o sırada biri boruyu biraz öptürmeye karar vermişti. O zamanlar bir işemekten korkuyorum. Yani Martin niye bu kısmı kaldırma kararı aldı anlamadım. Hani spoiler mı içeriyor? Tam da bu sırada suikasta komik olurdu aslında. Bu arada benim için dikkat çekici bir başka şey de Jon'un kendini hala Vogue olarak kabullenmediğini, öyle görmediğine dair bir atıf varmış taslaklarda ama adamların bu konuda konuştuğunu zaten biliyoruz. Zaten önceki verdiğim anlatılarda bu kısım vardı. Jon'a yapılan son darbenin sebeplerinden biriymiş Vogue olması. En azından kitapta öyle. Daha doğrusu taslakta öyle ama bence mevcut kitapta da sebeplerden biri bu olabilir. Yani neticede birkaç kez vurgu yapıldığını biliyoruz gene kitabın kendi içerisinde. Vogue'lar tur berisinde korkulur ve avlanır arkadaşlar. Bunu aklınızda tutun. Ve sonrası büyücüler ve büyülerle bağlantılı kimse sevilmez. Blade Raven'ın sevilmemesinin temel sebebi zaten buydu. En azından sebeplerden biri buydu. Kitapta bu Vogue sebebinde daha fazla vurgu yapılması açıkçası isterdim. Şimdi son kısma geçelim. Taslak bölümler Silent'in idamını göstermiyormuş. Ama yazar bunu planladıysa yayımlanan kitapta olduğu gibi başlarda değil 4. Jon Snowfall'undan sonraki bir zamanda olması beklemek makul. Ayrıca Martin'in Jon Snow'un hikayesinin farklı bir şekilde bitmesini planlamış olabileceğine dair böyle küçük bir ipucu da var. Ocak 2004 taslağının Jon'la ilgili son bölüm Jon'un Jon Snow'la ilgili görüşmesini içeriyor. Jon Jonas'ı gri gözcünün komutası almasını ve onu yeniden inşa etmesi emrediyor ancak ertesi sabah ortak salonda Slynt'in Jon'a tekrar karşı geldiği ve idam edildiği sahne yer almıyor. İlk konuşma önemli ölçüde daha uzunmuş. Jon onu çağırdığında Slynt Köstebek kasabında kahvaltı ederken ve muhtemelen Alliser Thorne ve bu taslakta Slynt'in müttefiklerinden biri olan Cate Whitehead ile komplo kurarken bulunuyor. Jon'un Slynt'le yürütmesinden sonra üç düşünceli Tom ve kedi de birbirinden uzak kalelere göndermek gerektiğini yazıyor. Ondan faydalanmalıydın dedi Jon kendi kendine ya da onu burada asmalıydım cümlesi bir ihtimal onu idam etmeyi düşünse de etmediğini gösterebilir şekilde bir olasılıktan bahsetmiş Gisef ama Slynt yayınlanan kitaptaki gibi taslakta da asilik edip gitmiyorsa Jon'un onu idam etmesi yani daha doğrusu etmemesi düşünülemez otoritesi saklı çünkü. Belki sonra gitmesi için ikna etmeye başlayan bir konuşma yapıyordu bilemiyorum ama bence idam sahnesi sonraki bölümde yer alıyor olabilir. Muhtemelen Martin'in gereğinden fazla uzattığını düşünerekten kesip biçip şimdiki haline aldı. Şu ana kadar ortaya çıkan ve paylaşılan Jon Snow taslak bilgi bunlar arkadaşlar. 5. kitap maalesef erişime kapatıldığı için muhtemelen 6. kitap çıkana kadar mahrum kalacağız. Videoda sizin için en ilginç olan nokta neydi? Bizimle lütfen paylaşın. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.